Merhaba. Bugünkü Instagram paylaşımından sonra bu videoyu çekmek şart oldu. Çok sayıda dönüş aldım konuyla ilgili. Öncelikle bu 7 aşamanın 7 çakra ile bağlantılı olduğunu bilmenizi istiyorum sizden. Aynı zamanda 7 nefsle de bağlantılı. Öncelik tabii ki çaba. Çünkü çaba bir yere ulaşmak için gösterdiğimiz efordur. Ve bir şeyleri düzeltmek için yaptığımız uygulamalar, çalışmalardır. Ne için çabalarız? Öncelikle barınmak, korunmak için çabalarız. Daha sonra değer görmek için çabalarız. Yaptığımız iş değerli bulunsun diye çabalarız. Bu insanlara güven versin ya da ben güven vereyim diye çabalarız. Kabul edilmek için, sevilmek için, bir şekilde hayatımızı kontrol altına alabilmek için, irademizi dengeleyebilmek için ya da irademiz dışındaki olaylara hükmedebilmek için ne yaparız? Çabalarız. Hayatımızın içerisinde mutlak çaba olmak zorunda. Çabanın tam tersi atalettir. Yani çabasızlıktır. Ki bu çok istenilen bir şey değildir. Genelde de hangi konuyu işliyorsak oradaki cümleleri çok fazla kullanırız. Çaba bir şey yapmakla alakalı. Biz bir şey yapıyorsak karşımızdaki yapmıyorsa sen bunu yaptın ya da bunu yapmadın. Böyle davrandın, böyle davranmadın diyerek belli talepler ve sözler içerisine girebiliyoruz. Dediğim gibi çaba her türlü çakra ile alakalı. Kundalini enerjimiz, hay enerjimiz nereye kadar yükselirse o alana kadar bizler çabaya devam edeceğiz demektir. Çaba ne zaman biter? Dünya hayatı bittiği zaman biter. O zaman konu farklı şeylere evrilmeye başlar. Neden? Çünkü çaba bittiği için birinci alan bitti. Haliyle bizler değerli olduğumuzun farkına vardık. Biz değerliysek eğer, kendi değerimizin de farkına varıyorsak, o zaman ne yapıyoruz? Aslında çaba sadece gereken şeyler için çaba haline dönüşüyor. Bizi iyi hissettirecek şeyler için uğraşıyoruz. Ama birinci alanın içerisinde bazen bizi kötü hissettirecek şeyler için de çabalıyoruz. Aslında bizler durumu kurtarmaya çalışıyoruz. Çarkımızı döndürmeye çalışıyoruz. Fakat olayları doğru şekilde çark ettiremiyoruz kafamızın içerisinde. Neden? Çünkü buna yeterince uyumlanamadık ve tam olarak dengeyi kendi içimizde bulamadık demektir. Stres yaratan durumlarda tabii ki oluyor. Sevgisizlik oluyor, ilgisizlik oluyor. Bir sürü şey de beraberinde getiriyoruz aslında. Şimdi dediğim gibi konu çaba ilk başta. Bizler aslında çocukluğumuzdan itibaren önce yürümeye çalışıyoruz, değil mi? Hep çalışıyoruz, hep bir şeyler için çalışıyoruz. İstiyoruz ki biz çok çalıştık, biraz da bizim için çalışsınlar. Yani ben o kadar uğraştım ama çabalarımın hepsi sonuçsuz kaldı. Demek ki doğru şeyler için uğraşamamışsın ya da artık çabanın sınırına ulaşmışsın. Çabanın sınırına ulaştığımız an bir şekilde acı eşiğini geçiyoruz canlar. Bizler neye dayanabileceksek, dayanamadığımız şey zaten bizi öldüren şey oluyor. Hayatta katlanamam, hayatta dayanamam böyle bir şeye falan deriz ya. Kullanırız da bu kelimeyi. Tabii çaba içerisinde olduğumuzda karşımızdakinin yanlış çabalarına karşı çıkarız. Boş yere çabalıyorsun deriz. Ya da bu yaptığın çaba boş bir çaba. Benimki dolu. Benim çabamdan gidelim. Doğrusunu ben biliyorum. Durumları da oluşabiliyor tabii ki. O nedir? O da bir şey için çabalıyor. Sen de bir şey için çabalıyorsun. Fakat hepsi farklı çakralar için çabalıyor. Birisi kendini güzel hissetmek için çabalıyor. Birisi kendini akıllı hissetmek için çabalıyor. Ya da beni akıllı görsünler, beni böyle bilsinler diye aslında çabalıyoruz. Bir mali durumu kurtarmak için çabalıyoruz. Bir evliliği kurtarmak için çabalıyoruz. Bulunduğumuz konumu korumak için çabalıyoruz. Ama her halükarda bir çaba mevcut. Hayatın her alanında çaba var. Bu bir şekilde cihattır, değil mi?
Cihad ediyoruz bizler. Çaba gösteriyoruz ilerleyebilmek için. Yani hiçbir şey için çabalama, otur oturduğun yerde, bana değer versinler. Hiçbir şekilde güven verme kimseye ya da onların güvenlerini kazanmak için çabalama, bana güvensinler. Beni anlasınlar, beni kontrol etmesinler, bana güç gösterisi yapmasınlar, beni hiçbir şeye zorlamasınlar. Değil mi? Hayatımızda birçok kişiyle temasta bulunuyoruz. Bu kişiler bizi bazı yerlerde güçlendiriyor, bazı yerlerde destekliyor ama bazı zamanlarda da köstekliyor. Bu bizim çalıştığımız alanla ya da eksik olduğumuz çakra durumuyla alakalı. Tamamen kendiliğinden gelişen olgulardır. Bir şekilde buna rastgelelik denir ya da kaos denir ama o kaosun içerisinde öyle bir düzen var ki tamamen ihtiyacımız olan şeyi bize getiriyor. Almamız gereken dersi alalım diye. Şimdi çaba dedik, çabaladık ama o kadar çok yorulduk ki artık çabalamaktan, bir şeyleri kurtarmaya çalışmaktan. Ne bileyim, bir şeyler yaptık, değer gördük, güven aldık, kabul edildik, sevildik. Bir şekilde hayatımız kontrollü ve düzenli gitti. Ama tam kontrolün olduğu yerde karşıda risk durumu olabiliyor. Ya da güvenin karşılığında aldatılma ve ihanet durumuyla karşılaşabiliyoruz. Ya da bizi insanlar değersiz görüyorlar. Kişi değerli görünmeye çalışıyor. Mesela bir evliliği var kişinin ve karşıdaki kişi kontrolsüz davranıyor. İçki içiyor, kumar oynuyor, risk alıyor, aldatıyor. Ne yapıyor? Bu aslında kişi kendisi için bir şeyler yapmaya çabalıyor kendince. Ama karşıdaki kişi de diyor ki bana böyle yapamazsın. Ben diyor değerliyim. Sen bana bunları yapıyorsun. Sen kendi kafana göre davranıyorsun. Ama değer için yeterince mücadele ettin mi? Yani değer duygusu bizim ilişkilerimizle de alakalıdır. Eşimiz olur ya da sevgilimiz olur. O sevgili için gereken zamanı, gereken ilgiyi, gereken desteği bizler verdik mi? Eğer vermediysek bu kişi ne yapacak? Alacağı yere doğru yönelecek. Alacağı yere doğru yöneldikçe de bizler kendimizi değersiz hissetmeye devam edeceğiz. Ve karşımızdaki kişiyi değersizleştirmeye devam edeceğiz. Yani başkasına yönelen kişiyi. Şey vardı bir hikayede, işte İspanyol'a, İtalyan'a, işte Fransız'a, Türk'e sormuşlar. Kocanız sizi aldatırsa ne yaparsınız diye. Birisi demiş ki kocamı öldürürüm. Öteki demiş ki kadını öldürürüm. Diğeri demiş ki ikisini de öldürürüm. Bir başkası onları öldürür sonra kendimi öldürürüm demiş. Yani herkes birilerini öldürmeye çalışıyor. Türk'e sormuşlar. Türk de demiş ki benim eşim öyle bir şey yapmaz. Neden? Türk insanı güven olgusuna çok önem veriyor ve karşısındaki kişiye değer vermeyi de biliyor. Eğer siz karşınızdaki kişiye değer verirseniz, onu değerli hissettirirseniz, o zaman sizi değersiz hissettirecek bir durumdan kaçınmaya çalışır. Çünkü siz kendinize değer verirseniz o kişi size de değer vermeye başlar. Ama değer vermezseniz ya da korkularınız oluşursa o zaman kişi başka şeylere, hani size güvenmez. Değer konusunda güvenmez. Yani bu kişi beni yeterince desteklemiyor. Bana yeterince ilgi göstermiyor. Hep kavga ediyor. Gürültü patırtı oluyor. O zaman diyor ben diyor davamda haklıyım, kendi davamda. Ne oluyor? Aslında o kişi de sizi değersizleştiriyor. Yani siz onu değersiz, o sizi değersiz görüyor. Ama
Onun sonucunda sizler güven bekliyorsunuz. Yani diyorsun ki sen güven vermiyorsun ki. Ama sen güven verdin mi? Yani kontrollü şekilde davrandın mı? O kişiye gereken ilgiyi gösterdin mi? Evin için, yuvan için, ailen için, sükunet için, huzur için bir şeyler yaptın mı? Yoksa sürekli şikayet mi ettin? Sürekli kontrol etmeye mi çabaladın? Eşime her zaman şunu söylerim. Değer alınmaz. Değer verilir. Güven alınmaz. Güven verilir. Yani siz güven vermezseniz o kişi size güvenemez. Değer vermezseniz o zaman sizin değerinizin farkına varamaz. Bunların hepsi karşılıklıdır canlar. Yani değer vermediğiniz bir ilişkinin içerisinde yani siz gerekeni yaptınız. Durumu kurtarmak için çabaladınız. Anlayışlı oldunuz, sabırlı oldunuz, itaatkar oldunuz. Gücünüzün yettiği şeyleri kurtarmaya çalıştınız. Gereken bütün her şeyi yaptıysanız, gereken çabayı yaptıysanız o zaman karşılığında o değer size mutlaka gelecektir. Ama bunu yapmadıysanız o zaman karşıdakinden istediğiniz kadar değer almaya çalışın. Alamazsınız. Takdir göremezsiniz. O kişiye güven veremezsiniz. Çünkü belirsizlik var. Yani bu adamın ne yapacağı belli değil ki zaten. Bugün bunu söyler, yarın başka bir şey söyler. Ne oldu? Güven veremedin. O kişi sana güvenmiyor. O zaman da şöyle söylüyoruz. Yani bana güvenmeyen birisiyle benim işim olmaz. Ya sen güven vermeyi bilmiyorsun ki. Önce bir kişiye güven ver. O zaman güvenilir insan olursun. O zaman sana herkes güvenir. Yani sonuçta bunlar karşılıklı. Güven olgusu da parça parça. Yani bir kişinin sabırlı olduğuna güvenebilirsin. Sabrına güvenebilirsin ya da çalışkanlığına güvenebilirsin. Ama dürüstlüğüne güvenmeyebilirsin. Ya da bu adam ahlaklıdır, dürüsttür ama biraz tembel. Yani bu gününde borcunu vermez. Ne oldu? Güvenmiyorsun. Çünkü onu güçlü bulmuyorsun. Yani güven unsuru güç unsuruyla alakalıdır. Ne kadar güçlüyseniz, ne kadar bir şeyler için mücadele ettiyseniz, çaba sarf ettiyseniz o kadar güven kazanır hale gelirsiniz. Gereken çabayı göstermediyseniz de kendinizi değersiz hissetmeye ya da karşınızdakini değersiz görmeye devam edersiniz. Öncelikle yatırımı kendimize yapmamız lazım. Yani kendimiz için efor sarf etmemiz lazım. Değerli gördüklerimiz için efor sarf etmemiz lazım. Ha değerli görmüyorsan zaten o ilişkinin içinde işin yok. Ama o kişiye değer veriyorsan onun hak ettiği değeri ona göstermen gerekiyor. Ama göstermeyi bilmiyorsun. Neden? Çünkü ikinci çakran yeterince güçlü değil. Çünkü kendine yeteri kadar güvenmiyorsun. Güvenmediğin zaman, kendine de güvenmediğin zaman karşına da güven veremezsin. İkinci çakra çok güçlüyse, kendini kişi değerli hissediyorsa zaten ne yapar? Yavaş yavaş kendine de çevresindekilerine de güvenir durumdadır. Daha atiktir, daha parlak, kıvrak bir zekaya sahiptir. Kendine değer verdiği için, haliyle diğerlerine de değer verdiği için onların da eylemlerini, hareketlerini, düşüncelerini izler. O zaman kimin güvenilir, kimin güvensiz olacağını, kimin kendisine ihanet edeceğini de baştan sezebilir. Sezdiği halde güvenmeyi tercih etti diyelim. O zaman kabul etmeyeceği şeylerle karşılaşır. İster istemez. Çünkü daha kabule geçmedi. Daha güven unsurunu aşamadı. Hala güvenemediği durumların içerisine girebiliyor. Kendini yeterince güvencede hissedemeyebiliyor. Yani bizler hangi sözcükleri kullanıyoruz? En çok kullandığımız cümleler bizim hangi çakraları çalıştığımızı gösteriyor.
Mesela kabul anlayıştır. Anlamdır aynı zamanda. Yani hayatın pek bir anlamı kalmadı. Ya da anlamsızlık deryasında boğuluyorum diyenler genellikle dördüncü çakraya çalışanlar olabiliyor. Ya da hayatın anlamını buldum. Ben her şeyi olduğu haliyle kabul ediyorum ve seviyorum diyenler de bu alanı çalışıyorlar. Hayata güveniyorum, insanlara değer veriyorum, her şeyi olduğu gibi kabul ediyorum ve seviyorum. Kabul sevgidir aynı zamanda. Bir insanı sevmediğimiz zaman onu kabul edemeyiz. Onun davranışını da kabul edemeyiz, düşünce tarzını kabul edemeyiz. Fakat bizler iradeliysek, yukarıdaki 6. madde, iradeliysek onun kontrolsüzlüğünü de diskalifiye edebiliriz. Yani elimine edebiliriz bir şekilde. Yönetebiliriz irademizle. Ya da onun kontrolsüzlüğünün sonuçlarını kendi irademizle çözmeye çalışabiliriz. Fakat sen benim gücümü tüketmeye çalışıyorsun. Elimdekini yok etmeye çalışıyorsun gibi. Yani bunu da yapan senin kontrolsüzlüğün. Daha sen burayı bile çalışmadın. Yani ne yapıyor kişi? Aslında kontrolden iradeye geçmeye çalışıyor. Yeterince iradesi olmadığı için oradaki kontrolsüzlük onu etkileyebiliyor. Kendini kontrol edemiyorsa kişi kabullenemeyeceği şeylerin içerisine giriyor. Red ve inkar durumu olur. Çünkü sevgisizdir. Eğer kişi güvensizse zaten kabul edemez. Güven unsurunu kendinde geliştiremediyse, güvenmeyi ve güvenilir insanları doğru seçmeyi bilmiyorsa zaten tam olarak kendini değerli hissetmiyor demektir. Bu ortamların içerisine de giriyoruz ister istemez. Yani en önemli şey çaba. Canlar, cihad etmemiz lazım. Mesela birisi bizi eleştiriyor. Ara sıra kızımla konuşurken ya da eşimle konuşurken onlara durum tespitleri yaparım. Bak bu konuda biraz eksik noktalar var, burayı tamamlamaya çalışın diye. O da der ki hayır bende böyle bir şey yok. Neden? Çünkü kendini o şekilde kabul etmeyecek ve sevmeyecek. Ama diyorum ki ben seni bu haline kabul ediyorum. Yaptığın şeyi de anlıyorum. Sen bana değer veriyorsan ve bana güveniyorsan benim söylediğimi kabul et ve kendini kontrol etmeye çalış. Ne oldu? Bütün çakraları aslında birlikte çalıştırmasını sağlamaya çalışıyorum. Ne kadar çok duyusaldır çünkü her bir çakra bir duyuyla bağlantılı bakıldıkta. Çevresel sinir sistemiyle endeksleniyoruz. Yani bir kişi beni bireysel olarak karşıma gelip eleştiriyorsa önce bir yoklarım. Bu bende var mı? Varsa doğrudur derim. Doğrudur, kabul ederim. Yani kabul etmek zorundayım çünkü var. Ama bakarım yoksa o zaman derim ki kendimi düzeltmeye çalışırım. Senin için. Ama nasıl sen beni böyle yaparsın? Nasıl sen beni eleştirirsin? Bu bende yok ki. Ya olduğunun farkında değil kişi, olmadığının ya da tamamen inkarda. Çünkü karşısındakine değer vermiyor. Kendinin eleştirildiğini düşünüyor. Zararda olduğunu düşünüyor. Çünkü kar zarar olgusu da değer olgusuyla alakalıdır. O zaman ne yapıyor? Diyor ki ben diyor kendime güveniyorum ama durumu kabul etmiyorum. Sen beni kontrol edemezsin. Bana güç gösterisinde bulunamazsın. Sana teslim olmayacağım diyor. Anlıyorsunuz değil mi? Yani hepsi aslında birbiriyle bağlantılıdır. Ama baştan itibaren gidelim. Çaba içerisindeysek biz çabasız insanları kabul etmeyiz. Fakat biz kendimizle ilgiliysek, kendi yapacaklarımıza odaklıysak, başkasının ne yaptığı, ne ettiği, hani iki elim varsa başımı kaşıyacağım derdim her zaman. Hayatımın bir şekilde mottosu da o olmuştur. O yüzden o kişiden de tabii ki gerekirse destek isterim ama bir birliktelik varsa. Ama birliktelik yoksa o zaman istediğini zaten yapabilir. Yani beni çok ilgilendirmiyor, değil mi? Hayatın içinde. Ama birlikte olduğun bir insan varsa, evlilik varsa bu evliliğinde bir sorumluluğu vardır. Sen bir şekilde nedir? Karşındakiyle karşındakinin aynası gibisindir.
Hani birisi çalışırken birisi çalışmaz ya da ilk başta bu çalışkandır, bu tembeldir. Sonra bu çalışmaya başlar, bu tembelleşir. Çabalar da değişir birbirinden, güvenler de değişir. Ama kökte yaptığımız genellikle çaba göstermektir. Ee, Tanıdığım birkaç tane erkek var. Kadın da demiyorum. Erkek. Tabii bu çalıştığı çakraya göre de değişiyor. Eşi evde. Eşi evde olduğu halde. Adam eve geliyor. Yemeği yapıyor. Gidiyor para kazanıyor. Ondan sonra ne yapıyor? Çocuklarla ilgileniyor. Gereken zamanı onlara ayırmaya çalışıyor. Yani diyor ki bak ben size değer veriyorum. Ben kendime güvenerek de bir şeyleri yapıyorum. Seni bu halinle de kabul ediyorum ve kendi kontrol edebildiğim şeyler için çalışıyorum. Yeterli iradem de var. Sizden de çok fazla beklenti içine girmiyorum. Ama beni çok sarsmadığınız sürece. İrade olmamış olsa zaten bunu yapacak gücü olamaz. Anlıyorsunuz değil mi? Yani hem yemek yapıyor hem yani karşıdaki kişinin bu kadar çabayı takdir etmesi lazım. Yani bu kişi bize değer veriyor. Ben de biraz çabaya gireyim demesi lazım. Ama karşıdakinin çabası başka bir tarafta. Yani o zaman bu kişi nedir? Diğerinin gücünü de yani 2 kişilik, 3 kişilik, 5 kişilik çalışıyor bu kişi. Anlıyorsunuz değil mi? Hepsine yetmeye çalışıyor. Hepsine yetmeye çalışıyor. Yani tüm gücüyle çalışıyor demektir. Eğer bu ancak daha üst algılarda mümkün. Diğer türlü hep şikayete dönüşür. Yani kişi yapar ama sürekli şikayet etmeye devam eder. İsyan etmeye devam eder. İçeriden isyan eder ama bunu dışarıdakine yine yansıtamaz. Gene ilgisini gösteriyor geldiği zaman. Sevgisini gösteriyor ama arada kaçacak da delik arıyoruz yani. Öyle olduğu zaman. Yani bütün çabayı gösteren benim. Ama yeterli çabayı göstermediyse kişi zaten değer verdikleri için uğraşmıyor demektir. Bu da kişiyi tam olarak ikinci çakraya çıkarmaz canlar. Yani sizin bir şeyleri kurtarmak adına, bir şeyleri düzeltmek adına evet ben gerekeni yaptım. İçim rahat. İçim rahat ama bu kişi anlamıyorsa zaten bana değer vermiyordur. Değer veriyorsa karşılığında nedir? İlgi gösteriyordur. Ya da akşam geldiğinde bir güler yüz gösteriyordur. Onu da göremiyorsa kişi o zaman hani illallah noktasına getirebiliyor bazı noktalarda. Ama genelde o kadar çok güç sarf eden insanlar daha bir anlayışlı, daha bir kabulde oldukları için karşısındakinin kötülüğünü de çok fazla ne derler görmemeye çalışıyorlar. Onları kabul ettikleri için görmüyorlar ve onların yaptığı kontrolsüzlükleri de bir şekilde kendi iradeleriyle kendi kontrolleriyle düzenlemeye ve düzeltmeye çalışıyorlar. Oradaki hatayı. Karşıdaki de ister istemez onun çabasını mecburen takdir etmek zorunda kalıyor. Fakat takdir edildiği noktada kişi o kadar çok çaba göstermiş oluyor, o kadar çok kökte zaman geçiriyor ve o kadar çok irade göstermek zorunda kalıyor ki artık mecburen o gücünü bırakıyor. Teslim oluyor yani orada. Genellikle de beyazın üstündeki karakterlerde bu daha yatkındır, daha fazladır. Yani karısı dırdırcı olabilir, kocası tembel olabilir. Yani her türlü şey anlıyorsunuz. Yani ben yapıyorum sen de yapacaksın. Yani şartname gibi. O zaman evlilik sözleşmesi imzalayın yani. Birisi birisinden mutlaka bir güç farkı vardır. Alışveriştir, dengedir bunlar. Yani önce verirsin, verirsin, verirsin. Emek gösterirsin, çaba gösterirsin. Ondan sonra sana değer vermeye başlarlar. Ama sen hiçbir şey için çabalama. Ben değerliyim. Değilsin. O kişinin gözünde değilsin. Ama sen kendin için çaba sarf etmişsindir. Bir şeyleri öğrenmek için, bir şeyleri başarmak için, kendini kendine kanıtlayabilmek için ve kendine değer verebilmek için çalıştıysan, o zaman zaten bir ilişkinin içinde değilsindir. Mutlak suretle. Ama genellikle Türk toplumunda ikili ilişkilerle genellikle sınanıyoruz. Başkasını da idare edebilecek, başkasının da sorumluluğunu üstlenebilecek kadar bir çaba içine girdiyseniz
gerçekten değerlisinizdir. Bu yaptığınız da zaten kimsenin gözünden kaçmaz. Yani bak, bu kişi, bu adam ya da bu kadın o kadar çabaladı, çabaladı ama sonuçta bak kendini mahvetti. Yazık, günah. Tabii haliyle değer duygusu ikinci çakra ile ilgili olduğu için günah, sevap kavramları da burayla ilgilidir. Bir şekilde zarar ve kar durumları da burayla ilgilidir. Kişi kendine değer verdiği için, ailesine değer verdiği için çabalamıştır, evet. Kendine güvenmese zaten bu çabanın içine giremez. Onları kabul etmese zaten giremez. Kontrol edemeyeceğini düşünse zaten giremez. Anlıyorsunuz değil mi? Bunların hepsi eşdeğer birbiriyle. Yani kişinin ne kadar köklendiğiyle bağlantılı durum. Birinci boyut dediğimiz yer bizim dayanma noktamıza kadar geçerli. Kişi hiçbir şey için, dediğim gibi, çabalamamıştır. Depolama alanında yer açın. Tamam, açarım. Diyor ki fazla doldurdun. Konuya geçemem. Tamam, geçelim. İkinci olgu değer olgusu. Eğer bir kişiye değer veriyorsanız onun için çabalarsınız. Onu kazanmak için çabalarsınız. Fakat insanların en büyük yanılgısı değer görmek için çabalamaları. Değer verdiği için değil, değeri almak için çabalamaları. O da kişiyi daha değersizleştiriyor. Tam tersi çalışıyor yani. Sizler değer görmeye çalıştıkça değersizleşiyorsunuz. Kendinizi değerli görmüyorsanız karşınızdakine de zaten değer vermiyorsunuz. Sizin değer vermediğinizde size değer vermiyor. Ve